Herkese merhaba. Şu an Amerika'dan döndük ve botu suya indirmek için sadece 10 günümüz var. Bu 10 gün içinde hali hazırda biz zaten başlamıştık küçük tamirlere. Bu 10 gün içinde de yapılması gereken uzun bir listemiz var. Şu an arabayı doldurduk böyle gerekli ihtiyaçlarla. Vuasari'ye teknemizin yanına gidiyoruz. Ay sonunda da teknemiz suda olacak. Çok heyecanlıyım. Şimdiki planımız ne? Günaydın değerli takipçiler, değerli YouTube severler. Evet, çok yoğun bir Serüven bizi bekliyor. Yoğun bir liste var, yapılacak listesi. Şu an ben de haritadan onun programına bakıyorum. Yapacağımız işlerden ilki sulu zımpara. Dışarıya başlayacağız evet, değil mi? Dış Aynen. cephenin, botun alt kısmının dış cephesini sulu bir zımparayla temizleyeceğiz. Sonra duruma göre zımparanın levellerini arttıracağız. Ve daha parlak ve daha güzel gözükmesi için. En sonunda sulu zımparadan sonra pasta cila uygulaması yapacağız. Evet, bu dış yüzey için yapılacaklar Evet. listesi. Sonra bir de içeride var İçeride yapacaklarımız. bizim teknemiz tik tahtasından yapılmış bir tekne. Tik temizliğini yapacağız. Tik tahtasının tikin tahtası mı denir? Bilmiyorum ki tik Tik wood. malzemesi. Tik Tik wood. wood diyoruz. Sonuçta tik tahtasıdır herhalde. Tik malzemesinin temizliğini yapacağız. Evet. O özel bir temizlik kimyasalıyla temizleniyor. Ondan sonra yağlaması yapılıyor. Sonra parlatması, temizliği. O da çok hassas bir İş malzeme, gerektiriyor evet, gerçekten ve işçilik. inanılmaz değişiyor bence. Yani biz o yağı sürdükten sonra inanılmaz değişti Tabii, baktığında. ayna gibi oluyor yani. Evet. Tahta ayna gibi oluyor, çok şaka gibi. Zaten videosunda çekeceğiz Evet, bir yapacağımız fotoğrafları işlemlerini. yaparız. Bakalım, kolay gelsin bize. Evet, yapacak Hayırlısı çok olsun. şey var. Aynen, çok heyecanlı. Daha sonra da interior design, yani iç dizaynla Evet. ilgili de ben devreye gireceğim. Küçük siparişler verdik. Koltuklarımızın rengi değişiyor. Yastıklar, işte aksesuarlar, tablolar, süsler, yani ıvır zıvır bir sürü şey ve Amerika'dan çoğu şeyi aldık. Yani bu da çok güzel. Onları da gösteririz size. En eğlenceli part bence o zaman olacak. Çünkü Evet. içeriği hazırladıktan sonra suya koymaya hazır olacak. Elimizden geldiğince her şeyi paylaşmaya, Evet. video çekmeye çalışacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, geldik. Şimdi eşyaları topluyoruz. Eşyaları atmaya yerleştiriyoruz. Birkaç eşyamız var. Bugün planımıza göre gerekli malzemeleri aldık. Şöyle göstermek istiyorum. Yapmamız gereken şey sanırım, aslında bizde çok fazla deniz böceği yok yani temizlememiz gereken. Değil mi? Çok görmüyorum çünkü. Nerede onlar? Hani ben çok görmüyorum bizde bence. Çok yok. Çünkü biz bunları temizlemiştik kışın. Ama amacımız bunları temizlemek. Ha, evet, şurada var biraz. Bunun spreyini aldık, yıkayacağız. Evet, buradakiler var. Hedefimiz yani önce dışı aslında temizlemek olacak. Sökebilirsek de isimleri sökeriz bugün. Ve daha sonra da üstü temizlemek. Bu şekilde bakalım, başlıyoruz plana. Ortadayım ama biraz eğmen lazım. Sağdayım. Soldayım. Evet, bari bir ekip işi, böyle ellerinizi böyle bir. Onu da yapalım, çak yaparız. Evet. Bir de geriye doğru. Otur, sabitlesen bile olur bir yere. Ne yapayım? Bir yere sabitleyeyim ben, ne olacak? Rahat et yani. Yo, rahatım ben, böyle farklı açılardan. İçeride yine paket var. Bu mu? Heh, başlattım. Şimdi kamera komik bir şey yapın. Aynen, çakın. Neye doğru? Nereden kapatacağım? Buradan basacak mıyım ben?
Ya, ya. Itu kan It's coming. It's coming, but Yes. Boş boş. Kapanış. Yes, because we found it here, remember? Let's maybe we will take this. And then this needs to be yapar. Evet, bu elini tutuyor. Bu elini çok atlatıyor. Yani hassas mı yapmak istiyorsun? Bence buyurun aşkım. Bence buyurun. Zaten buradan bir kere buraya yapışmaz. Buyurun. Dört değil. Bak bu ters elime yapışıyor. Bu benim az yapışıyor. Bu hassas. Dört. Dört benim hassas. Biraz daha kalın. Bu 4 günlük olur. Olay buymuş. Boşuna uğraşmışım süngerle ya. Çok iyi. Çok iyi aşkım. Efsane. İşte bu. Şu bez pis ama ıslak. Çok kuru. Bu ıslak. Kuru mu lazım? Bu ıslak bez. Güzel. Çok iyi aşkım. Şimdi burayı yap mesela, bu cebeyi. Aynen. Tam olarak isteğim bu ya. Süper oldu. Süper. Su desteği değil. Pıs pısımız yok. Şunu işte vereyim diyorum. Islak mı o elindeki? Kuru. Islatayım mı? Tamam neyse ben şuradan elimle alıp artık. Almamışız, ne yapalım? Burası ideal bence. Almamışız, ne yapalım? Burası ideal bence. Tamam, neresi? Buradan devam arkandan. Aynen. Şaka, çok iyi ya. İnanılmaz. Aşağıya doğru. İnanılmaz. Sikir gibi değil mi? Evet. Çok iyi. Bayağı iyi. Ben mi yapayım? Olsa var ya daha rahat yapacağım da. Ben de diyorum ki bak şunu şöyle ıslatayım ben. Şöyle yapayım. Tamam. Sen devam et. Hani hiç yoktan iyi sonuçta.
Evet, o içeriye. Bak şuraya siyahlar var ya, küçük oraya giriyor mu? Altaş. Şuraya görmüyor musun? Buraya giriyor mu? Girmezse de oraya giriyor. Bastır. Çaprazdan bastır. Yukarı. Sol yukarı. Oha ya. Var ya, sen her şeyi alırsın. Gelin görelim. Güzelmiş bu arada, gayet temiz bence. Bayağı iyi iş yapmışız. Nasıl gidiyor? Çok sıcak. Senin içinde ne var? Atlet mi? Allah'ım ben böyle giymişim. Biraz bakmak çok kolay. Ben de atletle çalışıyorum. Atletle çalışıyorum. Tulum niye benim gibi atletle tulum? Aslında çok fark ediyor ya. Efsane fark ediyor. Görüyor musun? Evet arkadaşlar, şu an bu yüzeye polishing yaptık. Yani parlamasını görüyorsunuz, gerçekten kayıyor. Şimdiki sırada yapacağımız şey ise bu teak oil'ları sürmek olacak. Şimdi birkaç oil almaya gidiyoruz. Çünkü elimizdeki oil'dan emin değilim. Bakalım. Çok güzel gözüküyor ve herkes şu an çalışıyor.
Tik Oil uygulamadan önceki hali. Ne olacak tencere, bizim tenceremiz ne olacak? Komik. Neden Tik Oil uyguluyorsunuz? Çünkü Tik Oil şöyleymiş, öğrendik. Tik Oil yüzeyde kalıyor ve wood tarafından emilmiyor. Bu da bize yüzey dayanıklılığı ve su geçirmezlik sağlıyor. O yüzden Tik Oil. Aynı zamanda parafin. Parafin de biz uyguluyoruz aslında mutfaklarımıza. O da aslında wood tarafından emildiği için daha sağlıklıymış sanırım. Öyle değil mi Mustafa Hocam? Öyle miydi? Evet, parafinle Tik Oil Farkı aslında aynı şeyler. Evet. Parafin sadece gıda yüzeylerinde kullanılıyor. Evet. Tik Oil ise daha çok dış cephelerde, dış mekanlarda, güneş ışığına maruz kalan bölgelerde. Evet, biz de Koruma şu ürünü sağlıyor. aldık. Şu ürünü aldık. Şöyle gösterelim. Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklı, su geçirmez ve hızlı kuruyan şeklinde gözüküyor. Bakalım şimdi sizinle birlikte test edeceğiz. Uyguladığınız fırça da çok özel bir fırçaya benziyor. Onu nereden buldunuz? Evet, bunu da internet üzerinden sağ olsunlar görmüştük. Dedik ki biz de niye almıyoruz? Hemen aldık ve gerçekten uygulaması çok kolay bir fırçayla. Bence bu bahçelerde de kullanılabilecek bir fırça ve ürün olabilir. O yüzden şimdilik önerimiz ama sonucu sizinle paylaşacağız before after olarak. Altı sarısına gelmeye başladı. Güzel mi? Hadi gel yardıma. Finlandiya'nın havası. Bir anda 20 dereceyi görebiliyorsun. Şimdi daha da ihtiyaç var. Ben yaparım anlatmıştım biraz. Bir de hızlıca buna da tutmak lazım. Biraz. Aslıç, burası ne aşkım? İşte elektrik kabloları falan. Burası niye full su? Çok yıkadığımız için mi? Hı hı. Tamam. Kalkınca suya gidecek mi onlar? Çek. Tamam.